Herkese merhaba. Elinin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tatlı tarifim var. Hem görüntüsü müthiş, bir o kadar da lezzetli. Yapması da gerçekten keyifli. Hemen yapımına geçelim. Tatlımızın hamuru için odasında 2 adet yumurtam var. Kabımın içerisine kırıyorum. Daha sonra içerisine 1 çay bardağı yoğurdu ekliyorum. 1 çay bardağı da sıvı yağım var. Ben mısır özü yağı kullandım. Daha sonra yarım çay bardağı da su ekleyeceğiz. Evet, bu da suyum. Çay bardağı ölçüm 125 mililitrelik. Şöyle 2 yemek kaşığı da sirke ekliyorum. Bu aynı baklava hamurunun malzemelerinden. Süt eklemedim ama siz yarım çay bardağı su yerine süt de ekleyebilirsiniz. Daha sonra bir çay bardağı da buğday nişastası ekledim. Ama yoksa siz mısır nişastası da ekleyebilirsiniz. Şöyle bir çimcik de tuz derler ya, biraz da tuz ekledim. Bir paket vanilya ekledim ben. Siz eklemek zorunda değilsiniz ama tatlılardaki vanilya aromasını ben çok beğeniyorum. O yüzden tavsiye ederim. Hoş bir tat veriyor. Daha sonra bir pakette kabartma tozum var. Onu da ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. Bundan sonra sadece un ekleyeceğiz. Ben bu tarifimde toplamda 4 su bardağı un kullandım. 200 mililitrelik. Gerçi burada belirtmek isterim. Her zaman her videomda da söylüyorum. Malzeme listesini ve kullandığım kap ölçülerimi detaylı olarak açıklama kısmına ekliyorum. Oradan kolaylıkla takip edebilirsiniz. Şöyle yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz. Fark ettiyseniz 3 su bardağını ekledim hamuruma. 4. su bardağımı bu şekilde kontrollü olarak ekliyorum. Evet, şimdi yoğurduk ama biraz da tezgahta böyle daha böyle kıvam alsın diye şu 4. bardağımdaki unu tezgahıma serperek biraz üzerine, çünkü ele yapışan bir hamur, bu şekilde özleştirerek iyice yoğuruyorum. Evet, epey yoğurdum ama sizi sıkmamak adına kestim oraları. Evet, hamurumun görüyorsunuz kıvamı bu şekilde oldu. Şimdi şöyle uzunca silindir formunu vereceğim. 12 eşit parçaya ayıracağım. Tabii mümkün olduğu kadar eşit kesmeye çalışacağım. Öncelikle ortadan kestim. Daha sonra 2 parçayı da tekrardan ortalarından kestim. Sonra her bir parçayı 3'e kestim. Bu şekilde en maksimum eşit bezeye sahip olmaya çalıştım, öyle söyleyeyim. Toplamda 12 beze. Şimdi bu bezeleri şekil vereceğiz ayırdığımız hamur, kestiğimiz hamurlara. O yüzden bir tepsimi, çünkü hamur hakikaten yumuşak. Unla şöyle bir serptim. Şimdi hepsini yuvarlıyorum elimde beze şeklini getirip un serpmiş olduğum tepsime yerleştiriyorum. Çünkü birazcık hamurumuzu dinlendireceğiz ki daha kolay açılsın. Bu tatlıyı bayramda da yapabilirsiniz, iftarda da yapabilirsiniz ya da Ramazan'dan sonra 5 çaylarında misafirlerinize de ikram edebilirsiniz. Evet, hava almaması için şöyle tepsimi güzelce poşetle geçirdim. Üzerine de bir mutfak örtüsü örtüyorum. Yarım saat 45 dakika dinlenmeye bırakın ama bir saati geçmesin. Ben tam 45 dakika dinlendirdim. O dinleniyorken şerbetimi hazırlamaya başlıyorum. Bu şerbetim için 4 su bardağı 200 mililitreliklerde şekeri, bir de 4 su bardağı da suyu ekleyerek tencereme kaynatıyorum. Şeker eridikten sonra yaklaşık bir 5-10 dakika özlü bir şerbet olmasında fayda var. Çünkü bu bir baklava. Normal o hira tatlılar, irmikli tatlılar gibi değil. Şerbetini kaynatmanızda fayda var. Evet, şerbeti kaynatmaya gönderdim. Şerbetimiz soğuk olacak. Tatlımız da biraz hani öyle çok sıcak olmayacak. Evet, şimdi bezelerimiz dinlendi. Şimdi ne yapacağız? Açma esnasında ben mısır nişastası kullandım. Hamurunda buğday nişastası kullandım ama açıyorken mısır nişastası kullandım. Ama hiç fark etmez tabii ki. Aa, evet, şöyle bir merdane yardımıyla görüyorsunuz hamurumuz da çok kolay açılıyor. Bir tatlı tabağı büyüklüğünde altına üstüne yapışmayacak şekilde bol nişasta serperek açıyoruz. Şöyle bir tabağım var. O tabağın üzerine nişasta serptim. Şimdi açmış olduğum bezemi o tabağımı servis tabağıma yerleştiriyorum. Sonra üzerine nişasta dökeceğiz. Bol bol nişastalayabiliriz ki birbirine bezelerimiz çok fazla yapışmasın, tel tel olsun diye. Yine tezgahımın üzerine nişasta serpiyorum. Bir merdane yardımıyla, çok büyük olmasına gerek yok merdaneniz. Çok kolay da açılan bir hamur zaten. Şöyle birkaç hamlede açılıyor. Üzerlerine bol bol nişasta sürerek bu 12 tane bezeyi teker teker tatlı tabağı büyüklüğünde
açmamız gerekiyor ve çok da kolay açılıyor. Görüyorsunuz zaten. Yağ gibi açılıyor. Hamurda dinlenmiş olduğu için. Evet, tekrardan üzerlerine böyle nişasta serpe serpe 12 tane bezemizi aynı işlemi yapıyoruz. Ama siz isterseniz beze sayısını 10 da yapabilirsiniz ya da 14'e de çıkarabilirsiniz. Evet. Artık buraları sizi sıkmamak adına birazcık hızlandırdım. Ha, belirteyim, bunu da unutmuştum videonun başında çekiyorken. Ben bezelerimi kesinlikle açık havada bırakmadım. Aynı o şekilde tepside dinlenmeye bıraktığımız gibi poşetin içerisinde ve üzerinde örtülü şekilde aldım. Çünkü kuruma yapmasın diye, biliyorsunuz baklavalık yufkalar nişastadan dolayı çabucak kuruyabiliyor. O yüzden gördüğünüz gibi siz de bezeleri açıyorken açma esnasında lütfen o poşetin içerisinde bekletin ki daha rahat kolay açılsın. Evet, şimdi açtık, kesinlikle dinlendirmiyoruz. Direkt tezgahımıza bolca nişasta serperek daha büyük bir merdane yardımıyla açabildiğimiz kadar incelikte açıyoruz. Evet, hamurumuz çok güzel bir hamur olduğu için gördüğünüz üzere kolaycacık açılıyor. Şimdi biraz büyüttükten sonra alttaki, biliyorsunuz parçalar daha küçük kaldığından dolayı bir ters düz yaptım hamurumuzu. Ki alttaki bezeler de iyicene büyüsünler, daha kısa kalmasınlar diye yine tezgahıma nişasta sürerek yaptım bu işlemi. Gördüğünüz gibi kolaycacık, hiç oklava kullanmadan merdane ile sağ solu yaparak harika bir şekilde açılıyor. Evet, artık iyice büyüdü yufkam. Bir kere daha çevirdim. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel büyük bir şekilde açtık. Artık bundan sonra diğer işlemlere geçebiliriz. Rulo yapacağımızdan dolayı şöyle kenarlarını ben kestirdim. İç kısmına ekleyeceğim. Ucundan başlayarak çok fazla sıkmadan ama yine de çok da gevşek olmasın, onu söyleyeyim. Şu kesmiş olduğum kenarları da iç kısmına yerleştirerek rulo şeklinde sarıyoruz. Evet, sardık. Şimdi orta kısımları kenarlara göre daha kalın olduğu için elimle şöyle uzataraktan biraz daha eşit miktara getirmeye çalıştım simetrinin kalınlığını. Tam böyle ortasından kestim. İçini de görüyorsunuz. Şimdi şöyle bir poşet geçirdim. 1-2 dakika kadar dinlendirdim ki sizin dinlendirmenize de gerek yok. Malum ben de çocuklar anne dediği için orada baklava yufkam kuruma yapmasın diye poşete geçirdim. Evet, sonra hepsini, şimdi 2 silindirimi de parmak genişliğinde dilimlere ayırıyorum, her ikisini de. Evet, bu şekilde dilimlere ayırıyoruz. Ve yine her zaman yaptığım gibi bezelerimi şimdi açacağım ama kuruma yapmasın diye açıyorken yine böyle poşete geçirdim. Bu işleme çok dikkat edin, yoksa kurursa eğer açmakta çok zorluk çekersiniz. Onu da buradan belirteyim. Daha sonra kesmiş olduğum her bir dilimi artık tezgaha hiçbir şey yaymadan şöyle uzunca açtırıyorum merdane yardımıyla. İçerisine kıyılmış ceviz koyup böyle bu şekilde kapatıyorum. Ama uç kısımlarını kesinlikle birleştirmenize gerek yok. Bu böyle piştiği zaman midye görüntüsü alacak. Görüyorsunuz, bu şekilde açıyoruz uzunlamasına. Arasına ceviz koyup kapatıyoruz ama elimizde sıktırmıyoruz kesinlikle. Çok da kolay açılıyor. Hiç tepsiyi, fırın tepsisini yağlamamıza gerek kalmadan tepsiye yerleştiriyoruz bu şekilde. Pişince onlar kat kat oluyor. Çok da lezzetli oluyor ve hem de görüntüsü de harika oluyor. Onu da buradan belirtmek isterim. Eğer ki siz ceviz kullanmak istemezseniz kaymak ya da sütle pişirilmiş irmik olabilir, fındık, fıstık olabilir. Alternatif çok fazla. Ben cevizle yapmayı tercih ettim. Ama irmik, sütle pişirilmiş irmik de bu tatlıya çok yakışıyor. Daha önce denemiştim ben. Evet, bu şekilde alıyoruz tezgaha ama açıyorken kesinlikle artık nişastalamamıza gerek yok. Hamurumuz harika. Evet, görüyorsunuz böyle tepsi hiçbir şey yağlı kağıt ya da yağlamadan tepsiye diziyoruz. Evet, bütün hepsine bezelerimi aynı işlemi uyguladım. Hatta tepsim sığmadı. Bir kısmını da o küçük borcama yerleştirdim. Şimdi ve bu tatlının en güzel yanı, çok az yağ gidiyor. Hani 1 yemek kaşığı tereyağı bile tüketmedim, ben onu da söyleyeyim. Tereyağımı erittim. Üzerindeki beyazlıkları aldım. Sütlü kısımları, ki biliyorsunuz fırında pişiyorken böyle yanık görüntüsü veriyor onlar. Onlara dikkat edelim. İyicene temizleyelim o süt konuşamadım.
süt kalıntılarını şöyle bir fırça yardımıyla hazırlamış olduğumuz tatlılarımızın her yerine gelecek şekilde güzelce sürelim. Çok da ekonomik görüyorsunuz. Öyle hani çok fazla tereyağı gitmiyor. Evet, fırına veriyoruz. Daha önceden ısıtmış olduğum 160 derecelik fırında tam 1 saatte pişirdim. Siz de buna dikkat edin. Eğer yüksek derecede pişirirseniz dışı çıtır çıtır olur ama içi pişmez. Ben en güzel 160'da 1 saat 50-55 dakika 1 saate yakın bir şekilde pişirdim. Görüyorsunuz çıtır çıtır şu anda bile alıp afiyetle yiyebileceğiniz tarzda bir börek diyeyim. Şimdi ikinci o borcamdakini de pişirdim. Soğuk tatlım ama lütfen baklavalık bezelerimiz de tatlımız da çok sıcak diye onu da buradan belirteyim. Yani fırından çıktıktan bir 10-15 dakika sonra döktüm. Çünkü sıcak olduğu zaman tatlıda içi hamur gibi yumuşama yapabiliyor. O yüzden tatlımız, şerbetimiz buz gibi olsun. Tatlımız, bezelerimiz de böyle ilk sıcağı epey bir geçmiş olsun. Ben yaklaşık bir 3-4 saat kadar iyicene şerbetini çekmesi için dinlendirdim. Gördüğünüz gibi şerbetini güzelce çekti. Antep fıstığı tozu vardı bende. Onu da süslemek istedim. Ama siz Hindistan ceviziyle de süsleyebilirsiniz ya da hiç süslemeden bile bu tatlı bence şekli itibariyle harika bir tatlı. Evet, şöyle birazcık yakından gösteriyorum size. Dediğim gibi iftarda olsun, bayramda olsun, beş çaylarınızda, Ramazan'dan sonra da gördüğünüz gibi sadece tek bezeyle harika görüntüsü olan çok da bereketli, hoş ve ekonomik bir tarif. Çok az tereyağla hallettik yani. Çok da lezzetli. Evet, benim tatlı tarifim böyle. Umarım tatlı tarifimi, midye tatlı tarifimi beğenmişsinizdir. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun diyorum. Eğer ki püf noktalarına uyarsanız inşallah sizler de denediğinizde benim kadar harika bir sonuç elde edersiniz. Yaparsanız eğer ki yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Eğer ki tarifimi tekrar yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça